Son zamanlarda şunu çok duyuyorum. 7-8 saat uyuyorum ama dinlenemiyorum. Yani 8 saat uyuyor ama dinlenemiyor. Yatıyor, uyuyamıyor, uyuyor, uyanamıyor. Sabah yorgun, gün boyu bitkin, geceleri huzursuz. Peki neden? Çünkü biz uykuyu hala basit bir uyumak eylemi olarak görüyoruz. Fakat uyku bundan çok daha önemli. Uykudan çalıyoruz çünkü verimli olmak istiyoruz. Ama asıl verim o çaldığımız uykuda gizli. Uyku benim hem merak ettiğim hem de biraz dertli olduğum konulardan biri. Bunun üzerine okumalar yapmaya da başladım. Hepsini okumadım henüz ama özellikle şu kitabı okuduktan sonra çok can sıkan bir şey de öğrendim. Diyor ki uykunun telafisi yok. Yani bugün eksik uyuduysan yarın fazla uyuyarak bunu telafi edemiyorsun ve bu eksik uykunun acısı mutlaka çıkıyor. Konuş Onunla'nın bu bölümünde uykuya dair önemli sorulara yanıt arıyoruz. Gece uykusu mu önemli yoksa gündüz uykusunun da olumlu etkileri var mı? Sürekli uyanmak, rüya görmek, sabahları yorgun uyanmak ne anlama geliyor? Ve sosyal medya, ekranlar, dijital dünya uykuya dolayısıyla da bize ne yapıyor? Tüm bunları konuşacağız. Şimdi bir intro girsin, siz kanala abone olun. Konuş Onunla başlıyor. Hazır mısın? Hazır. O zaman ilk sorumla başlayacağım. Bugün uyku konuşacağız. Uyku çok önemli ama uykunun neden önemli olduğunu sorarak başlayalım. Şöyle cevap vereceğim buna. Hayatımız ikiye bölünüyor. Uyku ve uyanıklık. O yüzden çok önemli. Hatta bunu daha detayına girecek olursam hayatımız 3 bölümden oluşuyor. Uyanıklık, non-REM uyku, REM uyku. Yani hayatımızın çok uzun bir süresini geçirdiğimiz uykunun önemini daha yeni anlamaya başladık. O yüzden 1/3'ünü, tüm hayatımızın 1/3'ünü uykuda geçirdiğimizi düşünürsek çok önemli. Peki gece uykusu ve gündüz uykusu arasındaki farkı da konuşalım istiyorum. Çünkü şey var ya hep işte 11'de yatağa girmek lazım falan derler ya. O farkı da bir konuşalım istiyorum o yüzden. Zamandan bağımsız mı uyku önemli yoksa? Kesinlikle zamana bağımlı bir şekilde uyku önemli. Çünkü bizim bir siklusumuz var aslında biyolojik olarak ve bu da melatoninle ayarlanıyor ve gün ışığıyla ayarlanıyor. Melatonin akşam saat 9 gibi pik yapmaya başlıyor ve bizi uykuya hazırlıyor. Sonra sabaha karşı da düşüyor. Doğal olarak melatoninin kanında yüksek olduğu dönemde uyumalıyız. Gün ışığını gördüğümüz dönemde ise uyanık kalmalıyız. Ama ben burada bir dipnot yapmam gerekiyor gerçekten. Bazı kişiler uzun uykucu. Bazı kişiler baykuş tipi uyuyor. Geç saatte yatıyor, geç saatte kalkıyor. Bazıları çok erken yatıyor, 9-10 gibi çok erken kalkıyor. Bu onların normali ama onlar nadir. Yani %85'imiz böyle. %15'imiz ise nadir olarak daha geç uyuyanlar ve daha erken uyanlar olarak da bir varyasyonumuz da var diyelim. Süper. Ben aslında bunu soracaktım. Biraz cevabını almış oldum. Yine de sorayım belki bir ekleme gelir. Evet. Şey diyecektim. Bazı insanlar gececi. Hani sabah geç saatlere kadar uyuyorlar fakat zihinleri gece açılıyor, daha verimli oluyorlar vesaire. Bu bir uyku bozukluğu mu? Burada bir sorun mu var diyecektim. Bence zaten tıpta da genel olarak böyle ama uykuda da şu çok önemli. Önce normali bilmek çok önemli. Normal miyiz değil miyiz? Çünkü normal olan bir şeyi tedavi etmeye çalışmıyoruz ya da tetkik etmeye çalışmıyoruz. Uykumuzun siklusu ne zaman ve ne kadar uyuyacağımız aslında genlerimizde programla atalarımızdan bize aktarıldı. Burada uzun uykucunun dışında işte baykuş tipi dediğimiz, tavuk tipi dediğimiz genetik olarak kodlu kişiler var. Bu onların normali, bu normal, fizyolojik. Bunları değiştirmeye çalışmıyoruz. Öncelikle bir insanın uykuyla ilgili bu tarz bir sorunu varsa acaba bu onun normali mi yoksa burada bir sorun mu var? Bunu tespit etmeliyiz. Bu normali ama sayıcı daha az gibi anladım. Evet, %15'lik bir oran normalden sapıyor. Bak, uyku benim hem merak ettiğim bir alan hem de biraz dertli de olduğum bir alan. Şimdi onunla ilgili kitaplar aldım, okumalar yapıyorum falan. Okuduğum kitaplardan birinde şey diyordu. Bugün eksik uyuduysanız yarın onu telafi edemiyorsunuz. O uyku borcu ödenmiyor diyordu. Bu da beni çok korkuttu. Çünkü o uykuda dertli olan biri olarak siz bu konuda ne diyorsunuz onu sorayım. Önce şu ilk söylediğinde bir ekleme yapacağım. Modern çağın sorunu.
Çünkü uyku çok kişinin sorunu ve giderek de uyku sorunu artıyor. Çünkü sürekli bir ekran maruziyetimiz var ve modern hayat bizi doğal siklusumuzdan kopardı. Doğal olarak yatmadan önce ekran maruziyeti bizim melatoninimizi baskılıyor. Zaten uykuya geçişimizi öteliyor, uyku kalitemizi azaltıyor ve çoğumuz belli bir saatte sabah uyanıp işe gitmemiz gerekiyor. Doğal olarak uykumuzu alamıyoruz. O söylediğin şey birçok kişide geçer. Yani birçok kişi böyle bir durumdan müzdarip. Diğer sorunun cevabı ise şu: hayır, uyku borcu ödenir. Hatta biz ödenmesini öneriyoruz. Hatta ödemesen de zaten beynin uykuya sen istesen de istemesen de belli bir süre sonra geçiyor. Şu bilgi yalan mesela, işte 40 yıldır uyumuyormuş, 10 yıldır uyumuyormuş. Öyle bir şey yok. O sadece uyuduğunun farkında değil. Küçük küçük beyin sizi uyutuyor uykusuzluktan sonra. Buna biz uyku deprivasyonu diyoruz. Farklı şeylerde de kullanıyoruz. 2-3 gün sonra uyku deprivasyonu olduğunda zaten küçük küçük siz isteseniz de istemeseniz de uyuyorsunuz. Buna sevindim. O zaman telafi etmemek gibi bir şey yok. Aksine edin. Süper, tamam. Evet. Hayır, telafi edebiliyoruz yani. Tabii edebiliyorsunuz. Süper, tamam. Kitapta ben bunu okuyunca çok korkmuştum. Yalnız şimdi yanlış yönlendirmeyelim. İzleyenlere şunu söyleyeyim. Sürekli bir uykusuzluk hali içerisindeyseniz orada bir beyinde kalıcı hasara sebep olabileceğiniz için aslında telafi edemeyeceksiniz ama herkes birkaç gün uykusuz kalabilir. Her şeye bağlı. Süper. Bunda sorun yok. Süper. Peki bir derdim daha var benim. Bazı insanlar böyle başını yastığa koyduğu anda uyuyorlar. Bazıları da dönüp duruyorlar, saatler geçiyor ya. Evet. Bunun sebebi ne? Şimdi burada bir sınır söyleyebilirim ama yine bizim sağlık alanında hiçbir şey böyle %100 herkes uyar diye bir şey yok ama 20-30 dakika arası uykuya geçiş süresi normal. 20 dakikadan sonra bir sorun başlıyor. 30 dakikadan sonraysa biraz uykuya dalış insomnisi diyelim, uykusuzluğu orada ortaya çıkıyor. Ama bir diğer taraftan bu mit, hani kafasını yastığa hatta götürmeden uyuyor, aslında neyin işaretçisi olabilir biliyor musun Erdi? Uyku apnesinin. Çünkü sürekli derin uykuya geçemediği için sürekli bir uyku borcu var. Gün içerisinde hatta bu kişiler yatmadan da uyuyakalıyor. Bu da iyi bir şey değil aslında. Bir merak ettiğim konu daha var bu uykuyla alakalı. Yine benim arada bir yaşadığım şeylerden biri bu. Bazen fiziksel olarak böyle çok bitkin, çok yorgun ve somut olarak böyle yorgun olmamıza rağmen uyuyamıyoruz ya. Evet. Bu mesela bana çok enteresan geliyor. Bunu da sormak istiyorum. Evet. Şimdi burada uykuya nasıl geçiyoruz ben söylemek istiyorum. Bunu bilmeden buna cevap vermem çok doğru değil. Uyku böyle on-off gibi bir şey değil. Yani tuşu kapattım ben uyuyorum, tuşu açıyorum, evet uyandım. Öyle değil. Burada bir denge var. Biz hatta flip-flop switch diyoruz buna. Bir taraf baskın olduğunda bünye, beyin ona geçiyor. Diğer taraf baskınlaşıyor. Uyku halindeyken uyanıklığa hazırlanıyoruz. Uyanıklıktayken uykuya. Bu böyle bir dengede ve bizi uykuya götüren iki temel mekanizmadan bir tanesi uyku basıncı. Uyku basıncı da siz yoruldukça, enerji harcadıkça, ATP'yi yıktıkça biriken ürünler, gün içerisinde o yorgunlukla vücutta biriken tüm atık maddeler uyku basıncı oluşturuyor. Bir diğer taraftan da melatonin sirkadiyen ritim üzerinden oluşturuyor ve bu basınç uyanıklılığı sağlayan diğer vücuttaki etkileri baskın hal, yani onları yendiğinde biz uykuya dalıyoruz. Şimdi burada o yüzden iki mekanizma var uykuya geçerken. Biri bu dediğiniz yorgunluk üzerinden gelen uyku basıncı, hemodinamik uyku basıncı. Bu var ama diğer taraftan sirkadiyen bir durumda söz konusu. Siz örneğin o gün çok heyecanlı bir gün geçirdiniz. Sempatik sisteminizi aktive ettiniz. Kahve içtiniz, ışıkta kaldınız, koştunuz, spor yaptınız akşam örneğin. Ne oldu? Dedi ki vücut, yani şu anda benim savaşmam gereken bir şey var. İlkel durumlara dönün. Yani o anda belki bir vahşi hayvan var, avlanmanız gerekiyor, biri sizi yakalıyor. Orada vücut yorgunum, evet uyuyacağım demiyor. Doğal olarak ikisinin birlikte buluşup uyku basıncını oluşturması gerekiyor. Belki o sebebi bulmam gerekiyor orada biraz. Evet. Peki, şimdi rüyalarla alakalı da bir şey sormak istiyorum. Burada iki tane merak ettiğim şey var. Birincisi, bu sürekli rüya görmek
uyku kalitesiyle alakalı mı, ne ilgisi var mı, bunu sormak istiyorum. İkincisi de eşime bir selam göndereyim burada. Ben de söylüyorum. Merhaba. Çok aktif rüya görüyor ve bir Hollywood seviyesinde. Yani uzaylılar geliyor, FBI geliyor falan, öyle bütçeli rüyalar görüyor. Ve bunu hemen ertesi günde böyle anlatıyor bağlandıra. Netflix filmi gibi. Peki bu rüyayı görürken siz mesela yatak partneri olarak onun o rüyayı gördüğüne dair bir ses, bir hareket, yok, böyle bir şey yok. Sabah Aynen. kalkıyor ve anlatıyor. Buna karşılık bende 0. Ben hiç rüya görmem. En fazla şu olur. Ya bugün bir rüya gördüm derim ama rüyayı hatırlamam bu arada. Evet. Sadece rüya gördüğümü hatırlarım falan. Bu uykuyla bir ilgisi var mı? Uyku kalitesiyle ilgisi var mı? Bunu da merak ettiğim için sormak istedim. Yani çok güzel bir soru bu arada. Süper. Uykunun gizemi burası. İkiniz de normalsiniz. Öncelikle süper. Onu söyleyebilirim. Ama eşin şanslı kısımda lucid dreamer olabilir. Bu haliyle, yani bir süre sonra bununla ilgili egzersiz yaparsa rüyalarını yönlendirebilir. Hatta bazı psikanalistler ya da terapistler rüya üzerinden bilinç dışını da bu şekilde çok rüya gören kişilerin yorumlayarak çözümleme anlamında kullanılabiliyor. Bu biraz uyku biliminin dışında psikolojiye kayan bir kısmı ama yani rüya görmek de genetik bu arada. Ve rüyayı hatırlamakta, rüya patolojik bir şey değil. Ne zaman hastalık diyoruz? Bu çok önemli. Ne zaman uykuda çok rüya görmek hastalık? İki şeysi var aslında burada. İki önemli durum. Rüyayı yaşıyorsa, yani yatak partneri, eşi, onu kolu bacağı hareket ediyor, bağırıyor, çığlık atıyor. Burada bir sorun var. Yani burada REM dediğimiz dönemde kaslar normalde flask oluyor, hareket ettiremiyoruz ama hareket ettirebiliyorsa burada buna dair bir sorun var, bakılmalı. İkincisi de gece gördüğü bu hareketli rüyalara bağlı gün içerisinde uykusunu alamadığını, dikkatinin bozulduğunu söylüyorsa işte bu iki durum. Bu iki durum yoksa, ki bu anlattığınız genelde çocukluğundan beri, mesela benim de var. Rahmetlik cici annem biz küçükken gelir sürekli rüyalarını anlatırdı. Uzun uzun rüyalar. Yani bunu nasıl gördün, nasıl hatırladın? Ama bu onun normaliydi. Hani hiçbir ilintili bir durum düşünmüyoruz. Çünkü bu onun normali. Belki onun çocuklarında olma ihtimali de daha fazla. Burada sadece güncel olarak çok merak edilen bir duruma atıfta bulunmak için tekrar söyleyeyim. Lucid Dream diye bir şey var. Yani rüyaları yönetme, rüyanın içerisindeyken yapacaklarını planlama. Rüya gören kişiler eğer bunları sabah not ederek kendisine ve not olarak kendi rüyalarını eğer takip ederse aslında böyle bir adaylığı var. Sizin böyle bir şey yapmanız çok mümkün görünmüyor. Peki. Rüya görmenin uyku kalitesiyle alakalı yoktu. Yok. Uyku kalitesiyle alakası yok. Ancak hiç görmezken birden görmeye başladıysa, ertesi gün dikkatini bozuyorsa, konsantrasyonunu bozuyorsa, uykusuz, hiç uyuyamamış gibi kalkıyorsa orada uyku kalitesi bozulmuş. Ondan dolayı rüyalarını mı hatırlıyor diye düşünüyoruz. Normalde rüya görmek bir sorun değil. Az önce sirkadyen ritimden bahsettiniz. Evet. Zaten bu da sorularımdan biriydi. Sirkadyen ritmimiz bozulduğunda bunu nasıl fark ederiz? Ya bunun bir şeyi var mı? Ve bunu düzeltebiliyor muyuz? Düzeltebilir miyiz? Evet. Hepimizin bazı dönemlerde bence sirkadyen ritmi bozuluyor. Bunu da tabii ki fark edebiliriz ve düzeltebiliriz. Ne kadar erken dönemde müdahale olursak o kadar iyi. Ama yıllar boyunca aynı sirkadyen bozukluk devam ederse çözmek daha zor. Ama aslında uyku hastalıkları içerisinde kolay yönetilebilen durumlardan biri sirkadyen ritim bozukluğu. Örneğin en basiti jet lag, hepimizin bildiği. Bunun dışında vardiyalı çalışanlar da aslında sirkadyen bir ritim bozukluğu gösterir. Gece vardiyasında çalışanlar. Sanatçılarda da olur mesela bu. Bunun dışında aslında yine demin dediğimiz gibi modern hayatında bir getirisi, uykumuzu öteledikçe sirkadyen ritmimizdeki o melatonin salgılanmasını biraz değiştiriyoruz, kaydırıyoruz. Bu sefer artık uykumuz hep 2'de gelmeye başlıyor. Hep 3'te gelmeye başlıyor. Ama hani buradaki demin dediğimiz yine baştaki konuştuklarımıza ithafen normaliniz mi bu, sonradan mı oldu? Onu tespit etmemiz gerekiyor. Sirkadyen ritimde 2 tane tedavi unsuru var. Biri melatonini yönetmek. Melatonini bazen sabaha veriyoruz, bazen akşama veriyoruz. Ve güneş ışığı. Hatta ışık terapileri var. Mesela uyanmasını istediğimiz zaman, çünkü bizim uyanıklıkla ilgili merkezimiz direkt ışığın gözümüzün arkasındaki retinaya teması
ağzından oradan giden bir sinir aracılığıyla arası ulaşıyor ve uyanıklılığımızı sağlıyor. Doğal olarak biz hastaya aslında uyanması istediğimiz zamanlarda yüksek ışığa maruz bırakıyoruz. Bu da en doğalı, en güzeli güneş ışığı oluyor. Bu şekilde bir güzel, kolay, yan etkisiz bir tedavi yöntemi var. Ama bence bir dipnot koyacağım bu sirkadiyen ritme. Sirkadiyen ritim sizce ne kadardır? Şeyle alakası var mı acaba? Soru benim de soru sorma hakkım var diye düşündüm. Tabii ki. Yani 24 saat diye düşünülüyor değil mi? Ha, evet. Evet. 24 saat değil aslında. 24,2. Ve eğer siz tamamen kapalı bir ortamda, deney ortamında kalırsanız sirkadiyen ritminiz 25 saat olmaya başlıyor. Yani bu sirkadiyen ritim aslında tam olarak bizim bu hayattaki 24 saatimize de uymuyor. Onu da söylemek istedim. Farklı bir bilgi. Bu da enteresan oldu şu anda. Peki şeyi soracağım o zaman. Bu 8 saat muhabbeti var ya. İşte 8 saat uyku, 8 saat uyku. 8 saat uyuyup yine de yorgun uyanmak, özellikle son dönemde bir modern çağın hastalığı gibi bir şey bu. Bunu sormak istiyorum. Yani neden 8 saat uyumamıza rağmen yorgun uyanabiliyoruz? Uykunun süresi ve uykunun kalitesini belki burada konuşmak iyi olabilir diye sormak istedim. Evet, ya çok güzel sorular bence. Sevindim, teşekkürler. Ya burada uykunun mikro ve makro yapısıyla ilgili bir şey. Yani uyku kalitesiyle ilgili. Sizin 8 saat yatakta vakit geçiriyor ve sizce uyuyor olmanız aslında orada gerekli, yeterli miktarda derin uyku uyuduğunuz anlamına gelmiyor. Uyuduğunuz anlamına da gelmiyor. Zaten biz aslında demin onu söylemiştim. Gece boyunca hafif uyku, derin uyku, uyanıklık, hafif uyku, derin uyku böyle bir siklustan geçiyoruz. Bu da yaklaşık 90 dakikada bir oluyor. Şimdi bunu düşününce eğer uykunuzu bölen bir uyku apneniz ya da solunum sorununuz varsa gece siz fark etmeden sürekli derin uykuda çünkü bu tarz problemler artar. Sizi uyandırır bu. Derin uykuya geçmeden uyanırsınız. Yani hafif uykuya geçersiniz. Derinleşmeden hafif uykuya geçersiniz. Doğal olarak aslında dinlenmiş ve kaliteli bir uyku uyumamış olursunuz. Hala uyku açığınız olur ve gün içi uykululuk ve konsantrasyon bozukluğu olur. Tek apnede değil yani solunum bozukluğunda değil. Örneğin kadınlarda daha sık olan huzursuz bacak sendromu ya da uykuda hareket bozuklukları, uykuda kabuslar, bazı psikiyatrik hastalıklar da uyku kalitesini gene bozmakta. Hani uyku kaliteniz bozuksa 8 saat uyumanız isterseniz 18 saat uyuyun. Yine uykunuzu alamayacaksınız. Peki, bambaşka bir şey soruyorum şimdi. Evet. Yine bir modern çağın sorunlarından biri bu verimlilik konusu var ya. Şimdi daha çok iş yapmak için daha az uyumaya çalışıyoruz. Uykudan kaçmaya çalışıyoruz. Başarılı insanlar az uyur, 4 saat uyur gibi söylemler var. Evet. Bu konudaki yorumunuzu da merak ediyorum. Can alıcı soruyu sana bıraktım diyorsun. Uykuyla ilgilenen bir doktor olarak en sevmediğim şey olabilir bu. İyi ki de sordum. Bu çok büyük bir yalan diyeceğim. Çünkü böyle bir kitap da vardı. Hani 7 saat, ancak aptallar 7 saat uyur diye. Biz yeterli uykuyu alamadıktan sonra gündüz öğrendiğimiz hiçbir şeyi kayda geçiremiyoruz. Gerek motor belleğimiz, gerek duygusal işlemcimiz, gerek sözel belleğimiz yeterince çalışmıyor. Yani hiçbir anlamı yok gündüz yaptığınızın iyi bir derin uyku almadıktan sonra. Çünkü ancak uykuda stresle baş etme, gerekli bilgileri alma, gereksizleri atma, duygusal baş etme yöntemlerinden sözel bellek, o gün öğrendiğiniz ya da bir motor beceri, yeni bir spor öğrendiniz, onu işlemleme, hafızaya alma gibi tüm işlemler derin uykuda oluyor. Eğer siz derin uyku uyumazsanız istediğiniz kadar gün içinde aktif geçirin. Zaten işlevsel olmayacaktır bu. Bu yüzden bir de şunu söyleyeyim. Eskiden beyinde lenfatik drenaj dediğimiz yani atıkları toplama sisteminin olmadığını biliyorduk. Şimdi şunu biliyoruz. Beyin lenfatik sistemi var. Lenfatik sistem bunun adı. Atıklar toplanıyor ve bu sadece derin uykuda çalışıyor. Yani eğer siz derin uyumazsanız o atıklar ileride işte yaşlılık hastalıkları, Parkinson, Alzheimer, demans yapıyor. Eğer uyumazsanız yaşlılık hastalıkları riskiniz çok artıyor. Tokat gibi cevaplar var. Peki, hani uyumadan önce işte birkaç sayfa kitap okuma gibi alışkanlıklarımız vardı. Şimdi onun yerini işte ekranlara bakmak, işte sürekli video kaydırmak falan aldı. Bunun uyku üzerindeki etkilerini de sormak istiyorum.
en azından yarım saat önce ekran maruziyetini bırakmamız gerekiyor. Çünkü ışık gördüğünde beyin çok ilkel bir şekilde düşünün. Gün ışıdı, artık uyanmam lazım. Melatonini baskılıyorsunuz direkt. Melatonininizi baskılıyorsunuz. Sirkadiyen ritminizi kaydırıyorsunuz. Doğal olarak uykuya geçişiniz zorlaşıyor. Ben de bakıyorum. Yani bakmıyor değilim. Ama gerçekten fark edersiniz. Çok fazla ekran maruziyeti olduğu günlerde uykuya dalış gerçekten zorlaşıyor. Uyku kaliteniz bozuluyor. Hatta kabus sorunları olan, uyku sorunları olan kişilerde de son gördüklerini işte kabus olarak görme ihtimali de artıyor. Bir de öyle bir de yanı var. Az önce zaten bu gece vardiyasından bahsetmiştiniz. Onunla ilgili de bir sorum vardı benim. Böyle çok çalışan, zamanı kısıtlı, hatta belki dönem dönem böyle gece vardiyası gibi düzensiz zamanlarda çalışan biri uykusunu düzenleyebilir mi, düzene sokabilir mi diye soracaktım. Tabii bir insanın doğasına aykırı bir süreç gece vardiyası ve gece vardiyasında çalışan kişilerde kanser gibi, yaşlık hastalıkları, depresyon, anksiyete gibi durumların riskin arttığını biliyoruz. Muhtemel bu da zaten uykuyla ilintili. Çünkü sirkadiyen ritmimizle uyumsuz. Ama kaderimize küsmek diye bir şey yok. Tıpta çareler tükenmiyor. Böyle kişilerde boş zamanlarında, off günlerinde telafi uykuları uyumalarını istiyoruz. Mutlaka günlük uyku ihtiyacını tamamlayacak şekilde, örneğin o gün 4 saat uyuyup işe gitmesi gerekti. İşten döndüğünde geri kalan 2,5 saat, 3 saatlik uykusunu karanlık bir ortam oluşturarak sanki geceymiş gibi uyaranlardan uzak, ekrandan uzak uyumasını öneriyoruz. Tabii herkesin vardiya sistemi farklı. Örneğin biz hekimler olarak gece hiç uyumayıp gündüz devam ediyoruz. Oradaki öneriler farklı oluyor. Biraz daha erken, hani normalinden erken uyanarak işe gitmesi gerekenlerde daha farklı oluyor. Bu kişilerin bir de hep mi böyle vardiyası, yoksa haftanın bir günü gece vardiyasında, işte 3 günü gündüz vardiyasında mı? Aslında bu daha kötü. Hep gece vardiyasındaysa, örneğin gece gitmeden önce şu kadar saat uyuyun, gündüz de bu kadar uyuyun, toplam uyku ihtiyacınızı bu şekilde giderin. Ve gündüz uykusundan önce de melatonin önerebildiklerimiz var. Ya da gece, onu kişiye göre söylemek gerektiği için burada bir bilgi vermeyeyim, yanlış olmasın. Ancak bir gece bir gündüz olduğunda işler biraz karışıyor. O yüzden eğer imkanları varsa vardiyaları geceleri üst üste, gündüzleri üst üste getirmeye çalışabilirlerse daha iyi olur. Bununla girdik, sordum aslında ama duymak istediğim cevaplar var. Buraya şu telafi uyku kısmını biraz deşmek istiyorum. Bu telafi uyku kısmında işte gece eksik uykumu gündüz telafi edebiliyorum. Evet. Ama bu 24 saat içinde mi olmalı mesela? Şunu sormak istiyorum aslında. Yine işim sebebiyle pazartesi eksiğim var, salı eksiğim var. Hafta sonu fazla uyuyarak telafi edebilirim. Evet, böyle. Zaten genelde farkındaysanız doğal olarak çoğu kişi bunu yapıyor. Yani pazar günleri geç uyanıyor. Biz de hatta hastaları uykuyla ilgili sorgularken, uyku günlüğünü çıkarırken, çünkü bunu sorgulamamız gerekiyor. Hafta içi, hafta sonu uyanış saatleri ve yatış saatleri farklı oluyor. Tabii ki en sağlıklısı hep aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak. Ama bu istemsizce hafta içi eğer uyku açığınız kaldıysa, gün içinde de tamamlayamıyorsanız, mesela bazı kişiler ofiste öğlen uykusu uyuyabiliyor. Bunu da öneriyoruz bu arada. Bir siesta gibi düşünün. 2'ye 3'e kadar melatonin ikinci bir pik yapıyor çünkü. Aslında İtalyanlar iyi biliyor bu işi. Gideceğim oraya. Bak, sorun var. 12 ile 2 arası gibi bir pikimiz var. Ama 4'ten sonra uyumamak gerekiyor bu telafi. Bu sefer gece uykusundan çalmaya başlıyorsunuz. Orada önemli olan o telafi uykusunu ne zaman uyudunuz? Mesela sabah geç uyanmak, alarmsız uyanmak hafta sonu bir çözüm. Ya da hafta içi iş yerinde yarım saatlik power napping'ler yapmak bir çözüm olabilir. Ya da rutininize bir siesta koymak bir çözüm olabilir. Bu cevaptan şunu anlıyorum. Ben yanlış kitaplar okuyorum demek ki. Çünkü evet. Şimdi kapatırken size kitap tavsiyesi soracağım. Şimdiden söylemiş olayım o yüzden. Çünkü benim okuduğum kitapta çok katı bir şekilde şey diyordu. Yani bugün 1 saat eksik uyuduysan geçmiş olsun diyordu. O yüzden bu cevaba sevindim. Buna döneceğim kapanışta. Şeyi sormak istiyordum. Sabahları aynı saatte kalkmak mı yoksa gece aynı saatte yatmak mı önemli diyecektim. Ve bir girmiş oldunuz.
Gece aynı saatte yatmadan sabah nasıl aynı saatte kalkacağız? Aynı kişinin uyku ihtiyacı hep aynı aslında. Yani yarım saat, bir saat oynar yorgunluğa bağlı olarak. Gece aynı saatte yatacaksınız ki sabah aynı saatte kalkasınız. Bana şu an aptal sorular sormadı. Yok. Yok gerçekten aslında şu sistem de buradan işliyor. Mesela biz diyoruz ki uykuya dalma sorunu da çok sık bu arada modern hayatta ya. Eğer böyle bir sorunun varsa sabahleyin erken kalk yataktan. Gece otomatikman daha erken uykun gelmeye başlayacak. Onun gibi bir şey. Ben daha üstüne bir şey söylemem. Tamam. Şimdi bir sorum daha var. Yine buna da değindiniz aslında. Yine sorayım. Bir tanıdığım var benim ve yıllardır yapıyormuş. Böyle her gün 17 civarlarında, 17-18 arasında böyle bir saatlik bir gündüz uykusu yapıyormuş. Gerçi 17 de çok gündüz sayılmaz ama öyle bir saatlik uyku yapıyormuş ve bunu yıllardır yapıyor. Çok faydalandığını söylüyor ve hatta söylüyor, yani şu ana kadar yaptığı her şeyi ona bağlıyor. Ya ben o sayede, benim başarı kaynağım o diyerek söylüyor bunu. Tabii ki bunu 12'de 13'te yapanlar da var. Bu gündüz uykusunun etkisini soracaktım size. Bir değindiniz az önce. Şöyle eskiden daha çok daha anlamlı bulunuyordu. Gündüz biraz uyumak daha iyi gibi. Ama şu an bunun zarar ya da fayda anlamında anlamlı bir sonucun olmadığı düşünülüyor. Yani kişiden kişiye değişir. Şimdi orada şu devreye giriyor. O kişi normali belki de uzun uykucu ve gece uykusu yetmiyor. Doğal olarak ihtiyacını gündüz uykusunda gideriyor. Gerçekten bu sayede dikkatini topluyor olabilir. Daha faydalı çalışıyor olabilir. Ama bu bir başkasının da uyku ihtiyacı 6 saat olabilir. Gün içerisinde uyumasına gerek kalmaz. Gün içerisinde uyuduğunda bu sefer gece uykusuzluk sorunu ortaya çıkabilir. Yani bu onun normalidir. Ama eskiden siesta çok ömrü uzatıyor. İtalyanlar bu yüzden uzun yaşıyor gibi söylemler vardı. Ama şu anda son çalışmalar bunun artı ya da eksi belirgin bir farkının olmadığına dair. Süper. Bu da ilginç bir cevap oldu benim için. Evet. Çünkü böyle o siestalar falan çok verimli. Bütün mitleri yıktık mı? Evet, bence çok güzel oldu. Peki son olarak sorayım. Gerçi iki sorum daha var, son değil. Bu kahve ekran süresini konuşmuştuk, ekran kaydırmayı. Kahve, çay, nikotin, alkol, böyle uykuyu sabote eden şeyler var ya. Şu an günümüzde yani en büyük sabotajcı hangisi? En uzak durmamız gereken sabotajcı hangisi? İçeceklerden mi? Hiç fark etmez. Bu arada biz kahveyi fazla uykuda tedavi yöntemi olarak kullanıyoruz zaten. Çünkü kahve direkt adenozini reseptörünü blokluyor. Yani o demin anlatmıştım ya, yorulduğunuzda vücutta ATP salgılanıyor, ATP yıkılıyor ve adenozin uyku baskısı oluşturuyor. O adenozini bloklayan kahve. Biz zaten 4-6 saat eğer uykuyu ötelemek istiyorsak ya da uyanıklılığı artırmak istiyorsak kahve kullanıyoruz. Yani kahve bunun tedavisinde de var, kafein. Doğal olarak kahve bu amaçla. Alkol ise, şimdi burada alkolle ilgili bir abuse var. Yani alkol içmeden uyuyamama gibi bir durum söz konusu oluyor. Öyle bir söylem oluyor hastalarda. Aslında evet, uykululuğu artırıyor, belki uykuya dalmayı artırıyor ama gece uyku kalitesini çok bozuyor alkol. Ve eğer bir uyku apnesi varsa, uyku apnesini de kaslar daha gevşediği için uyku apnesi skorlarını da çok artırıyor. Uyku bölünmesi yapıyor ve bu nedenle uyku kalitesini çok bozuyor. Yani alkol alayım da uyuyayım çok yanlış bir yaklaşım. Kesinlikle uykuyu çok bozuyor. Kahve, sigara ve tüm uyarıcılar zaten uykuyu açıyor. Ama kahveyi biz tedavi için kullanıyoruz. O yüzden gece akşam 4-6'dan sonra kahve içmemek gerekiyor aslında uykuya geçişi rahatlatmak için. Gerçekten işe yarayan uyku öncesi ritüeller önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Kesinlikle bir bu var, bunu sormak istiyorum. Bir de gün içinde yapılan hangi böyle küçük alışkanlık, değişiklik akşam uykuyu kolaylaştırabilir, kaliteli hale getirebilir? Böyle karma bir soru sorayım size. Evet. Şimdi bizim günü nasıl yaşadığımız, gece nasıl uyuyacağımızı belirliyor aslında. Süper. Gündüz yorulacağız. Yani oturup evde bir köşede arada uyuklayarak geçirdiğimiz bir günün sonunda gece iyi uyumayacağız.
Ne kadar yorulursak o kadar uyuyacağız aslında. O kadar iyi uyuyacağız. Yani bu özellikle de fiziksel egzersiz anlamında söylüyorum ama fiziksel egzersizi de nereye koyacağımız önemli. Sabah, öğlen, akşamüstü saatlere koyacağız. Çünkü akşam spor yaptığınızda demin de dediğim gibi sempatik sistemi çalıştırıyorsunuz. Savaş ya da kaç modu çalışıyor. Yani vücut diyor ki bir dakika benim uyumamam lazım. Uyandırıyorsunuz onu. Gece koyduğunuz spor uyku kalitenizi bozuyor aslında. Şimdi geceleri ve sabahları ritüelinizin olması psikolojik olarak da çok iyi. Kaygıda, anksiyete yönetiminde sıklıkla önerirler. Belli bir rutininiz olsun. Sabah kalkın, işte ilk yüzünüzü yıkayıp yüzünüze bakın. Şimdi brain rot diye de bir çok yaygın konuşulan bir süreç var. Beyin çürümesi nasıl olur gibi. İşte aslında bunların hepsi rutinlere biniyor. Bizim kendimizi rahatlattığımız, kendi kendimize olduğumuz bazı alışkanlıklarımız olmalı. Bu anksiyeteyi de, depresyonu da yönetmekte iyi, uykuyu yönetmekte iyi. Anksiyete anlamında sabah rutinleri de sağlıklı olabildiği gibi şöyle düşünün. Sabah sizi yataktan çıkartmaya yetecek bir güç. Çünkü bunu yapacağım diye mutlu kalkmak var. Bir de hiçbir şey yapmayacak, mutsuz birinin yatakta oyalanması durumu. Ama esas uyku rutini gece. Gece ekranları kapatıyoruz son yarım saat. Loş bu ışığa geçiyoruz. Parlak ışık kullanmıyoruz. Kendimizi rahatlatacak egzersizler, biraz esneme egzersizleri öneriliyor burada. Su içimini de bırakıyoruz son yarım saat. 4-6 saat öncedense kahve, çay gibi uyarıcıları, son bir saat mümkünse sigara içenler için sağlığa zararlı sigara içimini bırakıyoruz. Çok ciddi bir uyarıcı o da. Ve son yarım saat gevşeme egzersizleri yaptıktan sonra odanın 24-26 derecede olması, karanlık olması, evcil hayvanınız varsa mümkünse sizle aynı odada yatmaması, serin olması odanın ve yorganla yatmak. Bunun da çalışması var. Ağır yorganla daha iyi uyuduğumuza dair, daha kolay uykuya daldığımıza dair dedelerimiz, anneannelerimiz iyi biliyorlarmış. O yün yorganlar var ya. Yani biraz serin bir ortam ve bir ritüelimiz var. Yani gece yatağa yatarken pijama mesela. Bunun da bir anlamı vardı. Yani geçmişten bugüne düşünürseniz şimdi pek pijama alışkanlığı da kalmadı ama aslında orada bir rutin. Vücudunuzu, mantığınızı uykuya alıştırıyorsunuz. Bilinç dışında şöyle bir eşleşme olmalı. Bu yatak ve ben yatağa giderim uyurum. Eğer siz yatakta yemek yerseniz, televizyon izlersiniz, bilgisayarla uğraşırsanız bilinç dışınızda yatak ve uyku eşleşmiyor. Doğal olarak uykuya dalmanız zorlaşıyor. O zaman bir soru sormuştum ya işte az uyku, verimlilik, başarılı insanlar az uyurlar vesaire vardı. Evet. Bir de bunun işte kitabı var ya şimdi sadece aptallar 8 saat uyur. 7 saat. Ha, 7. Öyleydi galiba. 8 miydi? Ben 8 diye hatırladım. Tamam, 7 de olabilir. Sorun, yani çok önemsiz bir Böyle de bir kitap var. Evet. Yine o soruya bir geri döneyim istedim o yüzden. Yani şöyle, şimdi son dönemde bir uyku çok popüler oldu. Herkes uykuyla ilgili konuşuyor. Aslında bu bilgiler yanlış ve çok yanlış bir yönlendirmeye sebebiyet veriyor. İnsanları kronik uykusuzluğa, sonradan insomniye, işte gün içi uykululuk, uykusuzluk birçok hastalığa zemin oluşturuyor. Başta erken dönemde gün içi yorgunluk ve dikkat eksikliğine bağlı her tür kazaya açık olmak gibi. Sonrasında ise kronik dönemde ağrılar, nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar artıyor. Yani ilginç bir şey. Mesela ben uykuyu öğrenirken en çok ilgimi çeken şu oldu. Mesela hani derler ya halk arasında bir şey olunca bir üstüne yatalım, ondan sonra konuşuruz. Hani bir yatıp kalkalım, bir gece geçsin, ondan sonra konuşuruz. Duymuşsunuzdur herhalde. Onun bir yeri var bilimsel olarak. Çünkü sizin sorunlarla baş etme ve o yaşadığınız şey önemli mi değil mi? Ayrıştırma. Yani psikolojik direncinizi arttıran şey o. Derin uykuda bunlar işlemleniyor. Yani sizin o problemi çözmeye dair çözüm süreçleriniz devreye giriyor uykuda. Bir sabah kalkıyorsunuz,
Siz o sıkıntıyı çözmüşsünüz mesela. Olabiliyor. Ben mesela çok kullanırım bunu. Evet. Bir sorun olduğunda kötü hissediyorum. Aman dur bir uyuyayım. Ertesi sabah bir kalkıyorum, iyi hissediyorum. Aslında o kadar da dert değilmiş. Yani böyle önemli bir süreci nasıl öteleyip kesebilirsiniz ki? Yemek yemeyin, uyuyun. Evet. Peki şimdi Erdi, o kadar uyku konuştuk ama şunu konuşmadan bu bölümü bitirmeyelim dediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyeceğim. Şuna çok değinmediğimiz için uykusuzluk çok ciddi bir problem şu anda. Bana en çok uykusuzluk nedeniyle hasta geliyor. Uyuyamıyorum, uykuya dalamıyorum, gece sık uyanıyorum ya da sabah erken uyanıyorum istediğimden. Bunların hepsi uykusuzluk. Uykusuzlukta da ilk başvurulan yöntem ilaç oluyor. Uyku ilaçları. Reçeteli, reçetesiz. İyi, kötü, yeşil, kırmızı reçete. Uykusuzluk yönetiminde en son başvurduğumuz yöntem ilaçlar. Bunu mutlaka burada izleyenlere söyleyelim. Uyku ilacına başvurmadan önce yapabileceğimiz çok şey var. Uyku ilaçlarıyla uyutmak istemiyoruz. Uykusuzluk çözülebilecek bir durum. Çeşitli yöntemlerle. Uyku ilacı bir yerden sonra bir bağımlılık gibi oluyor. Yani uyku ilacı içmeden uyuyamıyorum. Şu ilacı, şimdi ilaç ismi veremiyorum ama izleyenlerden tahmin edenler olur. Sakinleştiricilerden bazıları bunu içmeden uyuyamıyorum deyip 10 yıldır, 20 yıldır o ilacın bağımlıları var. Aslında uyku ilaçları da uyku kalitesini bozuyor. Ya o yüzden uykusuzluk varsa bunun bilişsel bir durum olduğunu, yatakla eşleştiremediğinizi uykuyu ya da acaba bununla da çözemiyorsunuz, uyku hijyeniyle de çözemiyorsanız acaba bir uyku hastalığınız ya da psikiyatrik bir sorununuz var oluyor olabilir mi? Madem bir ilaç kullanacaksınız ve uykuya dalma zorluğunuz diyelim ki depresyon. Neden bu bir antidepresan yerine bağımlılık yapan bir ilaç olsun? O yüzden uykusuzluk yaşayanlara ilk uyku ilaçlarına başvurmamalarını önereceğim. Benim bazı hastalarım böyle annesinin babasının ilaçlarını, dedesinin ilaçlarını falan içiyor hani uyuyayım diye. Süpermiş. Sorularım bu kadar. Süper. Teşekkürler. Çok güzel sorular hazırlamışsınız gerçekten. Çok sevindim. Süper. Bayıldım yani, sorular bayağı bilinçli hazırlanmış. Süper, sevindim. Tamam. İzleyenlere bayağı Birkaç da fotoğraf